no safety or surprise the end. Bir zamanlar ülkenin birinde sanılanın aksine yaptıkları işlere bakmayan bakanlar varmış. Ve bu durumu kendileri de açıkça itiraf ederlermiş. Mesela EBA TV çökünce dershaneler patronu olan Eğitim Bakanı bu aslında iyi haber demiş. Dolar alıp başını yürüyünce iş adamı olan Ekonomi Bakanı da ben dolara hiç bakmıyorum demiş. Gerçi bakmadığı belli olurmuş zaten. İtiraf denemez buna. Neyse, sonra korona vakaları artınca özel hastaneler patronu Sağlık Bakanı da testi pozitif çıkıp semptom göstermeyenleri vaka saymıyorum demiş. Bana ne bakmayacağım diyorlarmış. Duymuyorum ki, yok ki öyle bir şey. Yabancı dili havayla yakma. Hani what's your purpose of visit? Hani yok ki öyle bir şey. Demedi ki. Bu videoda da her zaman olduğu gibi size bilgi sunmaya çalışacağım. Doğru değerlendirmenin nasıl yapılacağının bilgisini. Hani derler ya, ölümü görünce sıtmaya razı olmak diye. İşte size dünyada ölümü görünce sıtmaya razı olan bir ülkenin pandemi ile mücadele sürecini anlatan masal kitabı üzerinden doğru değerlendirmenin aşamalarını göstermeye çalışacağım. Ama önce doğru değerlendirmeyi daha iyi anlamak için bahsettiğim masal kitabındaki yanlış değerlendirme biçimlerine, iyi yönetilemeyen pandemi sürecine kısaca bakalım. Kitaba göre ülkenin birinde bu hastalığın olguları tek tük ortaya çıkmaya başladı. Ama ölüm yoktu. O yüzden herhangi bir tedbir alınmadı. Sonra vaka sayısı artmaya başlayınca basit bir takım önlemler alınmaya başladı. Henüz sokağa çıkma yasağı onaylanacak kadar kişi ölmemişti. Bu yasağın ortaya çıkması için şöyle nereden baksan bir 30-40 kişi ölmeliydi. Öldüler de. Bunun üzerine bir anda insanları kaosa sürükleyecek bir minvalde sadece hafta sonları karantina ilan edildi. Öyle işleri aksatacak, gelirlerimiz düşürecek geniş kapsamda bir sokağa çıkma yasağı için de nereden baksan bir 100-150 kişi ölmeliydi. Onlar da öldü. Büyük çaplı karantinalar başladı. Sonra haliyle kontrol altına alındı süreç. Biraz duruldu. Bunun üzerine karantina bitirildi. Yeter de bu kadar ekonomik kayıp. Uzun soluklu karantinanın ekonomiye maliyeti çok ağır olurdu dendi. Bu şu anlama mı gelir? 3-5 kişi ölecek şekilde devam edebiliyorsak devam edelim ya. Aslında Çin'in nüfusunu göz önünde bulundurunca bu çok küçük bir rakam. Bu dikkat ettiğim bunlar rakam değildir. Bunlar candır. Özetle masalımız böyle. Şimdi soruyorum. Sıfır öngörüyle iş işten geçip gerektikçe uygulanan tedbirler ve insanları sayıdan ibaret gören anlayışlar ile mi süreç iyi yönetildi? Önlem alın deyip cami açılışına bir sürü insan toplayıp miting veren bir samimiyetle mi sürecin üstesinden gelmeyi umuyoruz? Halka güç bela 5 tane maske dağıtıp 10 gün kullandırarak mı kendimizi iyi koruduk? Bu masalın ilerleyen kısımlarında bakanlardan biri herkes kendi o halini ilan etsin diyor. Herhalde masalın sonunda herkes kendi Covid aşısını bulsun falan denilecek. Neyse sakinim. Şimdi masalı bir tarafa bırakıp doğru değerlendirme nasıl yapılır onu anlatmaya çalışayım. Bir kişinin, bir sanat eserinin, bir eylemin ve bir durumun doğru değerlendirmeleri farklıdır. Bir pandemiden hareketle doğru durum değerlendirmesi nasıl yapılır onu göreceğiz şimdi. Diğer değerlendirme biçimlerini öğrenmek isteyenler Yuhanna Kuchuradi'nin Etik kitabını inceleyebilirler. Bir durumun doğru değerlendirmesini size Albert Camus'un Veba kitabı üzerinden anlatacağım. Yani şu kitabı bu yöneticiler okumuş olsaydı var ya, galiba yine bir şey değişmezdi ya. Sorun yöneticilerden ziyade daha temelde bir yerlerde. O temeli de sanılanın aksine demokrasinin en kötü yönetim biçimi olduğunu anlatan videomuzda ele alırız artık. Şimdi konumuza dönelim. Camus, Veba adlı eserinde tam da şu anda içinde bulunduğumuz durumu o zamanlarda yaşanan pandemiden hareketle anlatmış. Camus, Veba eserinde şunu gösteriyor bize. Bir durumu doğru değerlendirebilmek için ilk adım durumun adını koymaktır diyor. Adını koymazsak ne ile karşı karşıya olduğumuzu ve nasıl baş edebileceğimizi nasıl bilebiliriz değil mi? Eserde önce birkaç ölü fare çıkıyor evlerden. Sonra sayıları artıyor bunların. Bu sırada insanlar da sonradan adına veba denecek olan hastalığa yakalanmaya başlıyor. Ve eserdeki doktor olguları bir araya getirip sorunun adını koyuyor. Sorunun adı vebadır ve pandemi ile ilgili bir durumdur. Yani dünya çapında hızla yayılacak öldürücü bir hastalık. Ama bizim masalda şöyle denmişti. Vallahi Çin'den bir hastalık yayılmış, bize de gelmiş ama birkaç kişinin ölmesiyle pandemi denmez şimdi.
Kaç kişi ölürse pandemi denir peki? Yani yeni bir hastalık türü ortaya çıkıyor, kolayca bulaşıyor ve kısa sürede öldürüyor. Masalda ise hala acaba pandemi mi diye tartışıyorlar. Veba eserinde bu akıl tutulması yaşayanlara da örnekler var. Olguları görüp çok da büyütecek bir şey yok ya diyenler, inanç ile bilgi ayrımı yapamayıp sorunun kaynağı temizliğe önem göstermemek değil de günahlarımızdır diye vaaz edenler, tıpkı 5 liralık kolonyayı 30 liraya sattığı için iyi ki korona geldi diyen fırsatçılar vesaire vesaire. İşte bunlar Yuan Hoca'nın deyişiyle değer atfetme ve değer biçme denilen yanlış değerlendirme biçimleridir. Değerlendirmeyi kendi inançlarınız ve çıkarlarınız doğrultusunda yaparsanız şaşırırsınız. Oysa doğru değerlendirme yapabilmek için tabiri caizse sorundan kendinizi soyutlayarak olana olduğu gibi bakmayı bilmek gerekir. Olana olduğu gibi bakınca ortaya çıkan sorunun pandemi olduğunun ve en baştan en ileri tedbirlerin alınması gerektiğini görebilirdik. Dünyanın kendi etrafımızda dönmediğini fark eden olgunlukta olsaydık böyle olurdu. Doğru durum değerlendirmesinin ikinci adımında da ortaya çıkan sorunu benzerleriyle karşılaştırma aşaması vardır. Bunu yapsaydık korona sürecinin tarihte daha önce veba salgınında olduğu gibi çığ gibi büyüyen bir etkiye, sayısız ölümlere sebep olduğunu görebilirdik. Dolayısıyla iş işten geçtikten sonra değil de öngörülü bir şekilde hareket edebilirdik. Geçmişten ders çıkarabilirdik. Geçmişimizi kulaktan dolma bilgilerle veya Instagram üzerinden değil de birincil kaynaklardan çapraz okumalarla öğrenseydik. Ve üçüncü adım ise sorunun insan değeriyle bağını kurmak. Bu ne demek? Şu demek. İnsan yaşamını en değerli şey olarak bilip, bakın parayı, eğlenmeyi falan değil, insan canını en değerli şey olarak görüp en başta o canların korunması minvalinde en ileri önlemlerin alınması gerekir. Ama soru şu, insan değerini biliyor muyuz? Bu konu hakkında herhangi bir eğitim alındı veya verildi mi? Nasıl oldu da bir kişinin ölmesini büyük bir sorun olarak görmedik? Nasıl oldu da sorun tamamıyla kontrol altına alınmamışken normalleşmeye çalıştık? Çünkü değer nedir, insan değeri ne demektir, doğru değerlendirme nasıl yapılır gibi konuları bilmiyoruz. Yaşamın önemini kavramış değiliz. Taklitler yapıyoruz sadece, roller oynuyoruz işte. Ayıp olmasın diye yaşıyoruz. Mesela bugün insanları uyarmak gerekiyorsa uyarıyoruz, yarın miting yapabiliyoruz, anladınız mı? Rol işte. Kendimizden ümidi kestik, kendimizle ilgilenmiyoruz artık. Artık tek ilgilendiğimiz şeyler eşyalarımız. Arabamız, evimiz, cebimizdeki para, Instagram'daki takipçi sayısı, gömleğimizin markası vesaire vesaire. Yani kendimiz hariç her şey. Baksanıza bir felaket karşısında eşyaları canımızdan evla saymadık mı ya? Çünkü biz ne insan olmayı biliyoruz, ne insan olmanın kıymetini biliyoruz. Dolayısıyla amaç olarak kendimize insan olmayı değil de daha çok eşya almayı belirliyoruz. Neden insan olayım ki? Ne faydası var, ne kıymeti var insan olmanın? İşte bu soruların cevabı yokken, daha doğrusu cevabı var da o cevaba vakıf olanlar yönetici konumunda değilken nasıl olacaktı da en baştan sorunu ve etkileri kestirip insan değeriyle bağını kuracaktık ve çığ gibi büyümeden durduracaktık bu süreci. Güya bilgi çağındayız. Aslında doğru, bilgi çağındayız ama kirli bilgi çağındayız. Herkesin doğruyu bildiğini sandığı müthiş bir kaosun çağındayız. Bir avuç kayıtsızlık çağının uyumsuz insanları olarak doğruyu göstermeye çalışırken yüzümüze tükürükler yediğimiz bir çağdayız. Bir kişiye doğruyu göstermekle bu saldırılara katlanma gücü bulan bir avuç insan. Her neyse, sonuç itibariyle ne geçmişten ne bugünden ders almadık. Alınacak bir ders olduğuna dahi inanmadık. Resmen tüm dünya göz göre göre bir kar tanesinin çığ oluşunu izledi. Resmen tüm dünya can vermekten değil de cebindeki paranın azalmasından korktu. Resmen tüm dünya eğlenmelerine bir ay kadar dur diyemedi. Resmen tüm dünya Mars'a koloni kurmaya çalışırken bir felaket karşısında bir ay sığınacak tedbir alamadığını itiraf etti. Her şeye rağmen bilgiyi görmek ve gerçekleştirmek için çabalamaya devam etmek gerekiyor tabii. Bu bağlamda kamunun bize veba eseriyle gösterdiği en önemli şey şudur. Bir felaket herkesin meşgul olduğu işi iyi yapmasıyla aşılabilir. Önemli olan bir iş yapıyor olmak değildir. O işi iyi yapıyor olmaktır. Söz gelimi bir felsefeci
insanlara ağdalı laflarla değil, anlaşılır bir dille doğru bağlantılar kurmayı, bilgiye ulaşmayı, insan değerini anlatabilmeli. Bir akademisyen herkesce bilinen değil, en etkili korunma yollarını araştırmalı ve öğretmeli. Bir doktor hastasını baştan savma değil, etraflıca muayene etmeli. Bir sanatçı canın kıymetini sıradan yollarla değil, yaratıcı çalışmalarla göstermeli. Bir esnaf sattığı ürünü hijyene dikkat etmeksizin değil, titizlikle sunmalı. Bir devlet iş işten geçtikten sonra değil, öngörülü ve cesur bir şekilde tedbirler almalı vesaire vesaire. Ancak bu şekilde bir felaket atlatılabilir, bu şekilde canlar kurtarılabilir, bu şekilde insana yakışır bir duruş, bir yaşam gerçekleştirilmiş olurdu. Sisyphos sizinle olsun. Bizi Patreon üzerinden desteklemek isterseniz link açıklama kısmında. Beğenip abone olmayı ve bildirim zilini açmayı unutmayınız lütfen. This is the end.